Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte güzel bir yelek örneği yapacağız. Daha doğrusu istediğiniz her yerde çalışabileceğiniz harika bir şiş örgüsü yapacağız. Öncelikle bunu sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz inanın göründüğünden daha kolay bir model. Aşamalı ama zor olmayan bir model ve herkesin rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Ben bir yelekte ya da etol şalda çalışabileceğiniz için angora ipte daha zarif durduğunu düşündüğüm için bununla uyguladım. Sizlere de angora ipi tavsiye ederim. Ama ben tüylü yapamam diyorsanız bu tarzda da tüysüz bir yelek ipiyle de çalışabilirsiniz. Bu akşam sizlere tek desen olarak anlatacağım. Bir tane desenimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir kahve çekirdeği ve şuraya kadar olan bölümde toplam 24 ilmek. 24'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna kahve çekirdeği ile bitirecekseniz artı 7 ilmek ekliyorsunuz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıp birinci sırayı ön yüzden kurmaya başlayalım. 2 tane ters ilmek örüyorum. Ve buraya kahve çekirdeği, kahve çatlağı hangisini söylerseniz şaşırmayın, onu çalışacağız. Üçüncü ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum. Bir düz örüp bir artırıyorum ve tekrar bir tane düz ilmek örüyorum. Burayı yaptıktan sonra artık örneğimize başlayacağız. Burada şöyle gösterelim. Kahve çekirdeğinden sonra buradaki düz ilmeğimize kadar toplam 8 tane ters ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar kontrol edelim. En son kahve çekirdeğimizden sonra 8 ilmek ters ördük. Sonrasında 2 tane düz ilmek örüyoruz. Buradaki kalbimizin ilk düz ilmekleri. Arada bir ters var ortada ve tekrar 2 düz. Bu da sol kanadı için çalışacağımız düzlerimiz. Ve buraya da toplam 8 adet ters ilmek örüyoruz. Bu modelde şöyle bir noktası da var. Örneğin bu birinci sırayı sadece lastikten sonra başladığımız zaman çalışacağız. Tüm model boyunca bir daha birinci sıraya geri dönüş yapmadan devam ederek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şurada zaten görüldüğü üzere görüyorsunuzdur. Bir kahve çekirdeği, 8 ters, sonrasında 2 düz, 1 ters, 2 düz, tekrar 8 ters ve kahve çekirdeğimizi çalışıyoruz. Bu şekilde örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Ben buraya ikinci kahve çekirdeğimi de yapıyorum. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktıktan sonra bir düz örüp artırıyorum. Tekrar bir düz ördükten sonra yine 2 ilmeğimi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Örneğin tersinde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 tane düz ilmek, devamında 3 ilmek ters. Örneğimiz için 8 adet düz ilmek, iki ters, bir tane düzüm ve tekrar 2 tane tersim. Buraya da yine 8 adet düz örüyoruz. Çünkü ön yüzden bunların ters görünmesi gerekiyor. O yüzden buradaki ilmekleri görüldüğü gibi düz olarak çalışıyoruz. Sonra kahve çekirdeğimiz için 3 ters, ara desenim için 2 düz ve kenar ilmeğimizi de örerek ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüz örneğimin 3. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu sırada kahve çekirdeğimize dokunmayacağım. O yüzden onları 3 ilmek düz olarak örüyoruz. Buradan sonra artık bu ters 8 terste başladığımız her ilmeğimiz sıra sıra azalacak. Bu sırada artık toplam 7 tane ters ilmek öreceğiz. Kalan en son
bir adet ters ilmeğimizle, yani 7 tane tersimizi bu şekilde ördükten sonra kalan son terste ilk düz ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Yanına bir düz örüyoruz. Tam orta noktaya artırmalarımızı yapacağız. Bir ilmek artırdım, bir tane ters ilmek ördüm ve tekrar bir ilmek artırdım. Buraya da bir düz ördükten sonra yeniden bir düz ile ilk ters ilmeği, görülen ters ilmeğin yönlerini çeviriyorum ve ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Burada da 7 adet tersimiz kaldı. Onları da örüyoruz. Ve buradaki kahve çekirdeğimiz için öncelikle 3 düz, ara ilmeğim için 2 ters ve daha sonra da kenar ilmeğimi örüp 3. sıramı tamamlıyorum. 4. sıra örneğimin tersine geleceğim. Çünkü 4. sırayı da göstermek istiyorum. Burada yine 2. sırada olduğum gibi bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, kahve çekirdeğimde 3 ters, modelimde 7 tane düz ve 2 tane ters. Şimdi buradan sonra artık bu bölümde, orta desen bölümünde artırma ilmeklerimizi düz olarak çalışacağız. Çünkü burada ortanın bize ters çıkması gerekiyor. Bakın, tersinde arttırdığım ve orta noktaya gelen bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. O yüzden arttırdığım 1, ortadaki 2, sonraki arttırdığımla 3 tane düzüm oldu bu orta bölümde ve bu şekilde devam edecek. Tersine gelen diğer sıralarda zaten işlem yapılacağı zaman ben tersine döneceğim ama yapılmadığı zaman bu şekilde devam edeceğiz. 5. sıraya geldim. Öncelikle 2 tersimi örüyorum. Kahve çekirdeğim için yine 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa atıyorum. Bir düz örüp ortaya bir artırma ve tekrar bir düz örüp burayı bu teknikle ilerletiyoruz. Bu sırada toplam 6 tane ters ilmek örüyoruz. 6 ters ilmeğimizden sonra bakın şu şekilde gösterelim. Kalan son terste sağ kesimi olan düz ilmeğimi ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Yanına bir düz örüyorum. Ve şimdi buradaki artırmaya da dikkat edin arkadaşlar. Buradaki her düz ilmeğimizin orta bölümüne bağlantılı olan yerde hep yanında bir tane ters olacak. Sonrasında artıracağız. Ortada yine ikinci ters, ikinci artırmam ve üçüncü ters. Yani bir sonraki sırada daha net anlayacaksınız. Önce düzlerden sonra birer ters örüyoruz. Aralara artırmamızı o şekilde yapıyoruz. Tekrar bir düz, sol kesim ve buraya da 6 adet ters örüp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yine kahve çekirdeğimi yapıyorum. Bir düz öreceğim. Ortaya bir artırma ve tekrar bir düz. Bu bölüm sistematik ilerliyor. O yüzden sağ kesimler, sol kesimler, ortada da arttırmalarla ilerliyoruz. Tersinde ne yapacağız? İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sadece ortadaki artırmaları düz örüp artırma ilmeklerimizi tamamlayacağız. Geliyoruz 7. sıramıza. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 adet tersimi örüyorum. Kahve çekirdeğim için olan 3 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Boş örüyoruz. Bir işlem yapmıyoruz burada. Şimdi kesim yerine gelene kadar bu sırada toplam 5 adet ters ilmek örüyoruz. Çünkü kalan yine bir ters de sağ kesim olan düz ilmeğimi ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve yanına bir tane düzümüzü örüyoruz. Şimdi artırmayı nereye yapacağız? Buradaki düzün yanında her zaman bir adet tersimiz olacak. Daha sonra artırmalarımızı bu noktaya yapacağız. Düzlerden sonra mutlaka bir ters, ilmek arttırdım. Ortaya 3 ters ördüm. Bakın düzden önce bir tersim var görüyorsunuz. O yüzden artırmam tam
bu noktaya olacak. Tekrar bir ters, bir düz ve bir düzle bir tersimin de yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Burayı özellikle anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Sağ ve sol kesim yanlarında birer tane ters olacak. Sonrasında ilmek artırmamızı yapıyoruz. Yine kahve çekirdeğime bir işlem yapmayıp 3 düz örüyorum. Devamında 2 tersim ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlamış oluyoruz. Tersinde hala bir işlem yapmıyoruz. Sadece ortadaki artırma ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu tekrarı yapıyorum. Ve 9. sıra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeğimizi ters olarak ördüm ve yine kahve çekirdeğimizi yapıyoruz. Bu çok bilinen bir örnek. O yüzden çok anlatıp da yorulmak istemiyorum. Yoruluyorum gerçekten arkadaşlar. 4 adet ters öreceğiz bu sırada. Yine kalan bir tersle sağ kesim ilmeğim olan düz ilmeğimi ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Yanına bir düz örüp orta bölüme geldiğimde ne yapıyorduk? Önce bir ters örüyorduk, sonra artırmamızı yapıyorduk. Devamında buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane ters örmüş olduk. Oluştu daha doğrusu. Tekrar bir artırdım. Bir tane ters ördüm. Bir düzüm ve bir düzle bir tersin yönlerini çevirip sola kesiyoruz. Burada da 4 adet tersimiz ve daha sonra kahve çekirdeğimiz var. Onu da uygulayıp bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıp bir düz örüp artırıp bir düz örüyorum. Daha sonra da 2 ters ve kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Artırma ilmeklerimi düz olarak örüp diğer ilmekleri olduğu gibi çalışıyorum ve ön yüze 11. sıramıza geliyoruz. Yine bu sırası önemli bir sıra. Dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Kahve çekirdeğimde bir işlem yapmayacağım için 3 düz olarak ördüm. 4 adet tersimiz vardı görüyorsunuz. Şimdi burada 3 tanesini örüyorum ve yine kalan bir terste ilk sağ kesim ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesip örüyorum. Yanına bir düz, sonrasında bir ters ve artırma. Düzün yanında bir ters mutlaka olacak, sonrasında artırma yapıyoruz. Şimdi burada böyle fıstık gibi görülen harika tekniklik değişik bir yapısı var. Onu çalışacağız sizlerle birlikte. Şurayı oluşturacağız. Artırmadan sonra burada toplam orta bölümünde şuradaki artırma yerine gelene kadar 7 tane ters ilmeğiniz olması gerekiyor. Bu 7 adet ilmeğin 3 tanesini ters olarak çalışıyoruz. Tam orta bölüme gelen 4. ilmeğin elinizde ayırdığınızda 3. boşluğunu buluyoruz. Bakın 1, 2, 3. Bu noktaya batacağız. Şöyle altından sayıyorsunuz. 3. boşluğa batıp buradan uzatılmış bir ilmek alıyorum. Bir tane doluyorum. Aynı noktaya batırıp tekrar uzatılmış bir ilmek alıyoruz. Bu 3. ilmeği aldıktan sonra asıl ilmeğimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Bu burada salınsın. Hiç önemli yok. O kendi kendine açılacak. Oraya dokunmayın ve devamında kalan 3 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar artırmamı yaptım. Artırmamdan sonra önce bir ters, sonra bir düz ve daha sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kesiyorum. Burada da 3 adet tersim kalıyor ve böylelikle 11. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Kahve çekirdeğim için 3 düzüm, ara ilmeklerim için 2 tersim ve daha sonra da kenar ilmeğim var. Onu da örüp sıramı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu ters tarafını sizlerle uygulamak istiyorum. Bu benim 12. sıram.
çıkarttığımız ilmekler vardı ön yüzde. Onları nasıl öreceğimizi göstereceğim. 3 düzümü, sonra kahve çekirdeğim için 3 tersimi, örneğim için kalan, ön yüzde kalan son 3 düzümü, yanında 2 ters ve orta bölüme geldik. Bakın burası şimdi orta bölüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örüyoruz. Ta burada çıkarttığımız 3 tane ilmeğe gelene kadar. Bu 3 adet ilmeği olduğu gibi sırasıyla 3 ters olarak örüyoruz. Bu şekilde 3 adet ters ilmeğimiz oluyor. Ve yeniden buraya da 5 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Devamında yine gördüğüm gibi 2 ters, 3 düz, nasıl görüyorsam o şekilde ilmeklerimi çalışıyorum. Burada 12. sırada çıkarttığımız 3 adet ilmeği tersinde ters olarak örüp tamamlıyoruz ve ön yüzümüze geliyoruz arkadaşlar. Bu bizim 13. sıramız. 2 ilmek ters ördüm kenar ilmeğimden, sonra kahve çekirdeğimi yapıyorum. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm, ortaya artırıp bir düz ördüm. Buradaki kesim sürekli devam ediyor. 2 adet tersim oldu. 2 adet tersimden sonra yine 2 ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düz ördüm. Artırmayı nasıl yapıyorduk? Önce bir ters örüyorduk. Tam bu noktaya artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4. Çıkarttığımız 3 tane ilmeğe gelene kadar 4 tersimiz vardı. Şimdi buradaki 3 düzü keseceğiz arkadaşlar. 2 ilmeği bu şekilde alttan batarak sağ kesim yapar gibi sağ şişimi aldım. Kesmeden onları yönlerini ve yerlerini değiştirip sol şişime koydum. Üçünü birlikte düz olarak ördüm. Burada yine tek bir ilmeğe dönüşmüş oluyoruz. Bakın şuradaki bu görüntünün oluşumu. Çok basit. Göründüğünden daha basit bir örnek. Yine yanına 4 adet ters ilmek örüyorum. Bir ilmek arttırdım. Bir ters ördüm. Devamında bir düz. 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sola doğru kestim. Ve kalan 2 tersimi ördüm. Buradaki kahve çekirdeğimi de yapıyorum. Bir düzü ortaya bir arttırma, tekrar bir düz, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimle birlikte 13. sıramızı bitirmiş oluyoruz. Örneğimizin 14. sıra tersine döndüğümüzde demiştim ki sizlere birinci sıra artık uygulanmıyor. Biz burada modelin, şöyle de göstereyim size. Bu fıstık diyeceğim. Fıstığı yaptıktan sonra 14. sırada bakın artık yeni kalbimizi kurmaya başlayacağız. Hem birinci kalbi kapatırken hem de 14. sırada ikinci desenin başlangıcının temellerini atmış olacağız. Yani birinci sırayı artık uygulamıyoruz, fakat bundan itibaren hem 15 ile 17. sırayı örürken hem de 3. ve 5. sıraları da örmüş olacağız sizlerle birlikte. Ama biz şu an tersinden bunun kurulumunu sizlere özellikle göstereceğim. Burası önemli bir bölüm. O yüzden yine dikkatlice izleyin. 2 ilmek düz. Ara ilmeklerim 3 ilmek ters. Kahve çatlağım, çekirdeğim, her neyse. 2 düzüm. Şimdi örneğe geldik. Bu ilk desenimin bacakları, o yüzden 2 ters ördüm. Orta bölümü 2, 3, 4 tane düz ördüm. Şimdi şuradaki kesim ilmeğini görüyorsunuz. Bu bizim ters ilmeğimiz olacak. Bunun sağındaki 2 ilmek, solundaki 2 ilmek yeni kalbimizin bacakları olacak. O yüzden 2 tane ters örüyorum. Tam ortadaki ilmeği, kestiğimiz ilmek, onu düz örüyorum. Ve hemen yanına tekrar 2 tane ters örüyorum ve burada yeni kalbimizin temellerini de atmış oluyoruz.
Devamında 4 ilmek düz. Burası ara bölümü. 2 ters kalbimizin bacakları ve 2 düz. Sonrasında kahve çekirdeğim 3 ters, ara yerim 2 düz ve kenar ilmeğimizde örüp 14. sıramızı tersinden tamamlamış oluyoruz. Geldik 15. sıra ön yüze. Bu bizim 15. sıramız ilk kalbimiz için, yani ilk kalbimizin 15. sırası, ikinci ortada çıkan kalbimiz için de 3. sırayı uyguluyor olacağız. İkisi bir arada. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Şimdi burada 2 tane tersim var. Onları ördüm. Bu 2 tersimin yanına şuradaki 2 düz ilmeği örmüyorum. Sağ şişimde. Şuradaki tersi alacağım. O yüzden o tersi örüyorum. Örmeden aldığım 2 düzümü önden, ördüğüm ters ilmeği arka taraftan aldım. Ve buraya yineden 3 tane ters ilmeği oluşturmuş oldum. Kalbimdeki 2 düzümü örüyorum. 1, 2 ters örüyorum. Şimdi burası artık 3. sıranın kurulumu şeklinde olacak. Buradaki kalbi bitirirken yenisini şuradaki gibi açmaya başlıyoruz. Kalan bir tersim ve burada bir düzüm var. İkisini birlikte sağ tarafa doğru kestim. Yanına bir düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Bir tane ters ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Önce bir düzümü, sonra da bir düzümle bir tane ters ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bu sol kesimden sonra 2 tane ters ilmek örüyorum. Burada bir tersim var ve 2 düzlerim var. Şimdi 2 düz ilmeğimi önden sağ şişime, olan ters ilmeği de arkadan sol şişime alıp yerlerini değiştirdim. Önce 2 düzümü örüyorum. Sonra arkadan aldığım, buraya da 2 tersin yanına da buradaki tersi de alarak yine başta olduğu gibi burasını da 3 ters olarak örüyorum. Yine kahve çekirdeğim 3 düz, 2 ters ve kenar ilmeğimizi örmüş oluyoruz. Dediğim gibi hem 15. sırayı hem de örneğimizin 3. sırasını orta bölümde yapmış olduk. Artık ilmekleri gördüğüm gibi ortadaki artırmayı düz örerek örneğin 17. sırasına geliyoruz. 17. sıramız bizim modelimizin artık son sırası oluyor arkadaşlar. Kahve çekirdeğimi yaptıktan sonra örneğime geliyorum. Toplam 3 adet tersim var. Şimdi buraya yeni tersimizi alacağız. 2 düzü örmeden aldım. Bir tane tersi örüyorum. Örmeden aldığım 2 düz ilmeği önden, ördüğüm ters ilmeği arkadan alıyorum ve burayı 4 adet ters ilmeğe çıkarmış oluyorum. 2 ilmek düz. Burada tek ters ilmek kaldı. O sağ kesim ilmeği ile birlikte ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum ve yanına bir düz örüyorum. Bakın burada ilk kalple ikinci kalp burada birleşmiş oluyor arkadaşlar. Şurada olduğu gibi. Hem örneğimin 17. son sırası hem de buradaki örneğimin 5. sırasını uygulamış oluyoruz. Buraya ne yapıyorduk? Öncelikle düz ilmeğin yanında mutlaka bir tane ters ilmek oluyordu. O yüzden bir ters ördüm. Artırmamı yaptım. İkinci tersimi ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Ve yine 3. tersimi de ördükten sonra önce bir düz ördüm. Bir düzle bir tersin yönlerini çevirip sola kestim. Burada kalan son terste 2 düzü yer değiştireceğiz. Düzleri önden, tersi arkadan alıp yerlerini değiştiriyorum. Burada da bakın 2 kalp yan yana gelmiş oldu. 2 düzümü ördüm. Devamında burası da 4 adet ters ilmeğe yükselmiş oldu.
2 idi, 3'tü. Şimdi 4 ters ve bu şekilde artık ön yüzdeki son sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Tersinde ilmekleri her zaman gördüğümüz gibi ortadaki artırmaları düz örüp geliyoruz ve buradan itibaren ne yapacağımızı sizlere göstereceğim. Birinci kalp biterken ikinci kalbi de başlamış olduk. Yani buraya kadar şu an örneğimizin 5. sırasını örmüş olduk sizlerle birlikte. Buradan itibaren tekrardan videonun 7. sıra bölümüne alıp anlamayan arkadaşlarım devam edebilir. Birinci sıra sadece başlangıçta yapılıyor. Bir daha örnek boyu bitene kadar hiç çalışılmıyor birinci sıra. Sürekli 3 ile 5 kesişimli sıralar. 7. sırayla birlikte devam ediyoruz. Kahve çekirdeğine takılmayın. Kahve çekirdeği orada bağlamalı, burada düz olmuş olabilir. Onda bir sıkıntı yok. 7. sırada ne yaptığımızı çalışacağız. Öncelikle 4 tersimiz vardı. Buradaki düzü de alarak 5 ters yapıyoruz. Tıpkı 7. sırada olduğu gibi. Sonra burada bir düzümle kesim ilmeğim var. İkisini birlikte kesiyorum. Yanına bir düz örüyorum. Buraya kadar 5 ters, sağ kesim, bir düz. Yanına bir ters ördüm. Bir ilmek artırdım. Ortaya 3 tane ters ilmek örüyorum. Tekrar artırdım. Bir ters ördüm. Buraya da bir düz örüyorum ve bir düzle şuradaki ilk düzün yönlerini çevirip ikisini sola kesiyorum ve kalan son düzü de terse çevirerek burayı da 5 adet ters olarak örüyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Gerçekten çok kolay bir model. İnanın görüntüsü belki karmaşık gözüküyor ama yapımı sistematik ilerlediği için çok kolay bir model. Ben özellikle Angora'daki duruşuna bayıldım. Yine 3 numarayla ördüm bunu. Ajurlu olmasına rağmen eğer çalışacak olan arkadaşlarım varsa. Tabii ki kahve çekirdeği lastiğini bu kadar geniş yapmayın. Ben normalde 3 tanesini lastik için bir tanesini desen için koyduğumdan bu kadar fazla oldu. Yoksa 3 desen kahve çekirdeğine yeterli olacak. Ben araları ikişer ters olduğu zaman kahve çekirdeğini daha çok beğeniyorum. Kendini daha net gösterdiğini düşünüyorum. Oradaki ara ilmeklerini sizler azaltabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer videomda sizler için yeni bir örnek çalışmayı anlatıyorum. Umarım beğenerek takip eder ve kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Bir sonraki örnek videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.